Herkese selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kız çocuklarının en sevdiği çizgi karakterlerden biri olan Çilek kızla karşınızdayım bugün. Çilek kızı önce kısa bir tanıtacağım. Daha sonra yapım aşamasına geçeceğiz. Bölümler halinde ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştım tarifini. Boyunun yüksekliği 35 santim. Çaprazlık iğne ile ördüm. Kullandığım malzemelerden bahsetmem gerekirse pamuklu ipler kullandım. Tel kullandım. Elektrik teli. İçerisine elyafla doldurdum. Kullandığım tüm malzemeleri, materyalleri bebekleri anlatırken video içerisinde sizinle paylaşıyorum. Ayrıca videoların açıklama kısmına da yazıyorum. Diyelim ki videoda kaçırdınız. Oraya bakabilirsiniz. Oradan faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi bacaklarda tel yok. Kollarda var. Kolları da elyafla doldurmadım. Gövdeye yerleştirdikten sonra kolları tel yerleştirdim. İki bacak arasından kafası da dahil tel bulunuyor. Kaç santim tel kullandım. Ne tür tel kullandım. Hepsini video içerisinde anlatıyorum. Yine aklınıza takılan bir şeyler olursa bana sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Üzerindeki tüm parçalar giydirilip çıkarılabiliyor. Şöyle peruğunu da göstereyim. Ördüm peruğunu, daha sonra yapıştırdım. Elbisesinde düğmesi var. Giydirip çıkarabiliyoruz. Şimdi kıyafetsiz halini de göstereceğim size. Ördüğüm parçaları da göstereceğim. Kıyafetlerini çıkardım. Şu şekilde. Şöyle şapkasını göstereyim. Çantası. Bu çanta sapını kafasından geçmediğini kontrol ederek zincir sayısını ayarlamanızı tavsiye ederim. Ayakkabıları. Son olarak elbisesini göstereyim. Tüm parçaları böyle. Bebeğin tanıtım kısmını bitirmeden önce size son kez kıyafetli halini göstermek istiyorum. Sizden desteklerinizi rica ediyorum. Şayet örmüş olduğum bu bebeği beğendiyseniz yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Abone de olursanız sevinirim. Ayrıca videomun hemen altında hype seçeneği var. Oraya tıklarsanız örmüş olduğum bu bebek daha çok kişiye ulaşır. Emeklerimin karşılığını almış olurum. Bebeğimiz bu şekilde. Dilerseniz örmeye geçelim. Keyifli örgüler. Öncelikli olarak kolları öreceğiz. Kolların ikisi de aynı. Ben birini ördüm. Şöyle. İçine elyafla doldurmadım. Bundan bir tane daha öreceğiz. Aynı dediğim gibi. Ten rengi olarak bu markayı kullanıyorum. Lanoso Alara koton. Renk kodu da 937. Ama siz istediğiniz herhangi bir markayı kullanabilirsiniz. Bu ipin koton yüzdesi 49, akrilik yüzdesi 51. 50-50 olanlardan da kullanabilirsiniz. Ya da
55 koton, 45 akrilik de olabilir. Yani koton ve akrilik karışımlı herhangi bir ipi ten rengi olarak kullanabilirsiniz. Tığ numaram da 2 numara. Şimdi örmeye başlayalım kolumuzu. Bir kilit zincir oluşturuyorum. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Düz sık iğne değil de çapraz sık iğne öreceğim. İkinci zincirime batıyorum. Tığımı ipin üzerinden geçiriyorum. Çapraz sık iğne öreceğim. 1, 2 sık iğne ördüm. Bir tane zincirim kaldı. Ona 3 sık iğne öreceğim. Aynı zincire 3 tane sık iğne örüyorum. 2 tane ördüm. Üçüncüyü şöyle karşıya geçerek örüyorum. Şöyle. Şuradaki zincirlerin üzerine de sık iğneler öreceğiz. 2 tane sık iğne zincirim var. İlk zincirime bir sık iğne örüyorum. İkinci zincirime şuraya çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. 1, 2. 2 kere battım. Aynı zincire arttırma yaptım. Sayım 8 oldu. İşaretleyici ipimi alıyorum. İnce bir ip tercih ederseniz örgüde iz yapmaz. İlk ilmeğime şuna arttırma yapacağım. Yani aynı ilmeğe 2 tane sık iğne öreceğim. Bir, iki, çift battım. Arttırma yaptım. Bir arttırma yaptım. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi 3 ilmeğime de arttırma yapacağım. Yani 3 tane arttırma yapıyorum. 1, 2, 3. 3 arttırma yaptım. Bir sık iğne örüyorum. 2 ilmeğim kaldı. Onları arttırma yapacağım. 2 tane arttırma yapıyorum. Bir tane arttırma yaptım. İkinci arttırmamı da yaptım. Sayım 14 oldu. İşaretleyici ipimizi ördükçe ten rengi ipimizin arkasına, önüne alacağız. Bu 14 sık iğneyi 3 sıra örelim. Gelelim işaretleyici ipimize kadar. 1 sıra, 2 sıra, 3 sıra 14 sık iğneyi örelim. 3 sıra 14 sık iğneyi ördüm. 2 tane arttırma yapıyorum. 2 ilmeği arttırma yapacağım. Birincisi işaretleyici ipimin olduğu ilmek. İkinci ilmeğe de arttırma yaptım. Şimdi kalan 12 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayım 16 oldu. Bir sıra 16 sık iğneyi örelim. 16 sık iğneyi bir sıra ördüm. Şimdi azaltma yapacağız. Azaltmaları şöyle yapıyoruz. Bizim ilmeklerimizde şöyle bir ön kanat var. Bir de arka kanat var. Arka kanatları bilo, ön kanatlara filo diyoruz. Tariflerde bu şekilde çıkar karşımıza. Ön kanatlardan alıyorum filolardan. Aynı anda ipten çıkarıyorum. 2 olan ilmek sayımı 1'e düşürüyorum. Azaltma yapıyorum. 2 kere azaltma yaptım. Kalan 12 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 azaltma yaptığımız için sayımız 14 oldu. Yeni sıraya geçiyorum. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 12 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir azaltma yaptık. Sayımız 13 oldu. Azaltma yapıyorum. Bir azaltma. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bu bir azaltma, 2 sık iğneyi 3 kere öreceğim. Bir azaltma. 1, 2 sık iğne, bir kere daha öreceğim. Bir azaltma. 2 sık iğne. 1, 2. Bir tane sık iğnem kaldı. Onu da örelim, bir sık iğneyi. Sayımız 10 oldu. Artık 10 sık iğneyi örüp kol boyunca bitireceğiz. 10 sık iğneyi 23 sıra örelim. 10 sık iğneyi 23 sıra ördüm. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Kolumuz bitti. Kollarımızı bitirdik bu şekilde. Şimdi bacakları öreceğiz. Önce sol bacağı öreceğim. Çorap yapacağız. Yeşilli ve beyazlı. Ben yarnar cinsin beyaz ipini kullanacağım. Dediğim gibi marka fark etmiyor. Önce sol bacakla başlayacağız örmeye. Altı tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördüm. Bir zincirim kaldı. O zincire, şu son zincire 4 sık iğne öreceğim. 1, 2, diğer ikisini şöyle karşıya geçerek örüyorum. 3, 4. Şuradaki zincirlere sık iğnelerimizi öreceğiz. 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3.'yü tekrar öreceğim. 3. Şuradaki son zincire de arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. 3 sık iğne ördüm. Bir arttırma yaptım. Sayım 13 oldu. İlk ilmeğime, yeni sıraya geçtik. İlk ilmeğime arttırma yapıyorum. Çift battım ilk ilmeğe. 3 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane arttırma yapıyorum.
1 2 3 4 arttırma yaptım. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 2 ilmeğim kaldı. Onlara da arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım. İkinci arttırmamı yaptım. Sayım 20 oldu. Yeni sıraya geçiyoruz. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağım 4 defa. Bir sık iğne, bir arttırma, bir kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma, 2 kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma, 3 kere ördüm. Bir sık iğne, bir arttırma, 4 kere bir sık iğne, bir arttırmayı ördüm. Şimdi 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Sıramı bitiriyorum. Sayım 27 oldu. Yeni sırama geçiyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 Şimdi de 2 sık iğne bir arttırmayı 4 defa öreceğim. 1 2 sık iğne, bir arttırma, bir kere ördüm. 1 2 sık iğne, bir arttırma, 2 kere ördüm. 1 2 sık iğne, bir arttırma, 3 kere ördüm. 1 2 sık iğne, bir arttırma, 4 kere ördüm. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir arttırma yapıyorum. Sayım 34 oldu. Yeni sıraya geçiyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. Yine 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 3 sık iğne, bir arttırma, 3 sık iğne ördüm. Şimdi 3 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere örüyorum. 3 sık iğne ördük. Bu başka. Şimdi 3 sık iğne, bir arttırma grubunu 4 kere öreceğiz. Tekrarlıyorum. Eksik olmasın. 3 sık iğne, bir arttırma, 3 sık iğneyi ördüm. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 bir arttırma. 3 sık iğne, bir arttırmayı 4 kere öreceğim. Bir kere ördüm. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma, 2 kere ördüm. 1 2 3 sık iğne, bir arttırma, 3 kere ördüm. 1 2 3 sık iğne,
Bir arttırma, 4 kere ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Kalan son ilmeğime arttırma yapıyorum. Sayım 41 oldu. 41 sık iğneyi elde ettik. Ben şöyle plastik parça kestim. Dondurma kabından kestim. Herhangi bir materyalden kesebilirsiniz. Pet şişe de olur. Yoğurt kabı da olur. Şöyle tabandan biraz küçük olacak. Bunu buraya yerleştireceğiz. Birazdan yerleştireceğiz. Ama şimdi taban boyunda keserseniz daha kolay olur sizin için. Ördükten sonra kesmek zor olabilir. 41 sık iğnemiz var. Bu sırayı şöyle arka ilmeklerden öreceğiz. Bilow'dan. 41 sık iğneyi. Şöyle arka ilmeklerden bilow'dan bir sıra 41 sık iğneyi örelim. 41 sık iğneyi bir sıra bilow'dan ördüm. Şimdi her iki ilmeği de alarak her iki kanadı da düz bir şekilde 41 sık iğneyi 4 sıra örelim. 41 sık iğneyi 4 sıra ördüm. Şimdi şu plastik parçayı tabana yapıştıracağım. Böyle yapıştıralım, kurumasını bekleyelim. Sonra örmeye devam edelim. Örmeye devam edelim. 12 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yine azaltma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 sık iğne ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 15 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda sayımız 37 olacak. Kalan 15 sık iğneyi ördüm. Sayım 37. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne ördüm. Bir azaltma, bir sık iğne öreceğim 3 kere. Bir azaltma, bir sık iğne, bir kere ördüm. Bir azaltma, bir sık iğne, 2 kere ördüm. Bir azaltma, bir sık iğne, 3 kere ördüm. Şimdi bir sık iğne, bir azaltmayı öreceğim 3 kere. Bir sık iğne,
bir azaltma, bir kere ördüm, bir sık iğne, bir azaltma, 2 kere ördüm, bir sık iğne, bir azaltma, 3 kere ördüm. Kalan 11 sık iğneyi örüyorum. Örelim kalan 11 sık iğneyi. Sıranın sonunda sayımız 31 olacak. Kalan 11 sık iğneyi ördüm. Sayım 31. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 7 azaltma yapacağım. 7 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane azaltma yaptım. Kalan 10 sık iğneyi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sayımız 24 oldu. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir azaltma yapıyorum. Bu 4 sık iğne bir azaltmayı 4 kere yapacağız. Bir kere ördük. 3 kere daha 4 sık iğne bir azaltmayı örelim. Sıranın sonunda sayımız 20 olacak. İçini de elyafla dolduralım. 4 sık iğne bir azaltmayı 3 kere daha ördüm. Sayım şu an 20. İçinde elyafla doldurdum. Yeşil ipe geçeceğim. O yüzden tığımın üzerindeki beyaz ipleri çıkarmadım. Şöyle yeşil bir ip kullanacağım. Benim kullandığım marka Kartopu. Renk kodu da K404. Şöyle başta biraz fazla ip bırakıyorum. Beyaz iple birbirine bağlayacağım sökülmesin diye. Daha sonra bağlayacağız. Biraz örelim. Beyaz iplerimin arasından ipimi geçiriyorum. 20 sık iğnemiz var. 20 sık iğneyi 2 sıra yeşil iple örelim. 20 sık iğneyi 2 sıra yeşil iple ördüm. Tığımın üzerinden iplerimi çıkarmadım. Beyaz ipe geçeceğim. Ama önce şu başta bıraktığım yeşil iple beyaz ipi birbirine bağlayacağım. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. Çizgili çizgili öreceğiz. O yüzden bir yeşil iple bir beyaz iple öreceğiz çorabını. 2 sıra 2 sıra halinde. Şimdi 2 sırada beyaz iple 20 sık iğneyi örelim. 20 sık iğneyi 2 sırada beyaz iple ördüm. Şimdi yeşil ipe geçeceğim. Bundan sonra 12 sıra daha 20 sık iğneyi öreceğiz. Toplamda 16 sıra olacak. 2-4 sırasını ördük. Yine ikişer ikişer renk değiştirerek öreceğiz. Yani yeşilli 2 sıra, sonra beyaz renkli 2 sıra, yeşil renkli 2 sıra, beyaz renkli 2 sıra, yeşil renkli 2 sıra şeklinde toplamda 16 sıra 20 sık iğneyi öreceğiz. 4 sırasını ördük. 12
sıra daha 20 sık iğneyi renk değiştirerek, her iki sırada bir renk değiştirerek örelim. Ara ara da içine elyafla doldurmayı unutmayalım. 12 sıra daha 20 sık iğneyi ördüm. Yani 4 defa yeşil iple, 4 defa da beyaz iple ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra örmüş olduk toplamda. Şimdi renk değiştireceğim. Sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arttırma yapacağım. Diz kapağını yapacağız. 5 tane arttırma yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 6 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayım 25 oldu. Yeni sıraya azaltma yaparak başlıyorum. 1, 3 tane azaltma yapacağım. 2, 3 azaltma yaptım. Kalan 19 sık iğneyi örelim. Kalan 19 sık iğneyi ördüm. 22 sık iğnem var. Beyaz ipe geçiyorum. 9 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne ördüm. 2 tane azaltma yapacağım. 1, 2 azaltma yaptım. Kalan 9 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğneyi ördüm. Sayım 20 oldu. Şimdi bir sıra 20 sık iğneyi örelim. Bir sıra 20 sık iğneyi ördüm. Renk değiştiriyorum. Şimdi 10 sıra daha 20 sık iğneyi öreceğiz. Yani yeşille öreceğiz 2 sıra. Sonra beyazla 2 sıra öreceğiz. Yeşille 5 kere renk değiştireceğiz yani. Toplamda 10 sıra 20 sık iğneyi örelim. 10 sıra daha 20 sık iğneyi ördüm. Yani yeşil iple 2, 4, 6 sırayı yeşil iple ördüm. 4 sırayı da beyaz iple ördüm. Şimdi renk değiştiriyorum. Artık beyaz iple öreceğiz. Yeşil ipi keselim. Şöyle içeride yürüterek düğümleyelim, sabitlensin. Şimdi beyaz iple 20 sık iğneyi 4 sıra örelim. 4 sıra 20 sık iğneyi ördüm. Şimdi son sırayı öreceğiz. Son sırada 19 sık iğne örelim. 19 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sol bacağımızı bitirdik. Şu son ilmeğimiz bacağımızın iç tarafında kalacak. Sağ bacakla sol bacak aynı aslında. Yani bundan bir tane daha öreceğiz sağ bacak için. Son sıradaki ilmek sayımızda farklılık olacak. Son
sıradaki ilmek sayısında farklılık olacak. O da iç tarafta olacak ama bu tarafta kalacak onunki. Şimdi sağ bacak içinde aynı sol bacakta ördüğümüz gibi son sıraya kadar örelim. Sağ bacağı da sol bacak gibi son sıraya kadar ördüm. Son sırada 10 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sağ bacağımız bitti. Son sıraya ördük. İpimizi kesmiyoruz. Bu iple gövdeyi örmeye devam edeceğiz. Bacaklarımız bitti. Bu bölümün sonuna geldik. Kollarımızı ve bacaklarımızı ördük. İkinci bölümde gövdeyle devam edeceğiz örmeye. Görüşmek üzere, hoşça kalın.